Merhaba arkadaşlar. Teknolojiye dair çözüm ortağınız Zekademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere resimlerin arka zeminlerini ya da diğer ifadeyle background dediğimiz kısımlarını nasıl silebiliriz veya değiştirebiliriz? Bunların pratik çözümlerinden bahsedeceğiz. Genelde grafikerler Photoshop, Illustrator gibi çeşitli programlar aracılığıyla resimlerin arka zeminlerini silmektedirler. Fakat çok bir grafik programlarıyla ilgili olmayan arkadaşların bunu bayağı zorlanabilirler. Özellikle örnek verecek olursak arkadaşlar, e-ticaret siteniz var ve buraya ürünler yüklüyorsunuz. Ürünlerinizin resimlerini arka zeminleri olmadan şeffaf, yani herhangi bir zemine uyabilir ya da beyaz bir zemine koymak istiyorsunuz. Fakat cep telefonunuzdan ya da dijital fotoğraf makinesinden çekmiş olduğunuz fotoğrafları arka zeminini temizlemek kolay olmayabiliyor. Bunun basit ve pratik yöntemini bir internet sitesi aracıyla yapacağız arkadaşlar. Bunun ücretsiz bölümü var. Bir de aynı şekilde paralı bölümü var. Eğer bu işi profesyonel olarak yapmak isteyenler varsa paralı bölümleri tavsiye ediyoruz. Ama parasız bölümü de işimizi görebiliyor. İsterseniz başlayalım hemen. Sitemizin adı RemoveBG diye geçiyor. Google'a Remove ve BG diye dediğinizde, daha önce ben birçok aramalar için kullandım. Bunun Photoshop eklentisi de var. Sitemize açtığımız takdirde şu şekilde bir bölüm karşılaşıyor arkadaşlar. Burada bizim eğer ücretsizdir üyelik, kullanıcı şifremizde girdiğimiz zaman da üyelik olup ve aynı zamanda yaptığımız çalışmaları da saklıyor. Ben herhangi bir üyelik yapmadan, bu basit düzeyde olduğu için kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Direkt olarak resimlerin üzerinde nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Tamamen ücretsiz ve hakikaten profesyonel manada yapılabiliyor diyoruz. Bunun için resmimi yüklüyorum Upload imaj bölümünden. Daha önce ben oluşturmuş olduğum bir klasörüm vardı. Burada birkaç örnek göstereceğim. Birincisi, örnek verelim. Şuradan hemen çocuklarla başlayalım. Resmimizi upload ettik, yükledik. Şu an bana resmimi, orijinal resmimin arka zeminlerini alarak direkt olarak obje olan insan objelerini ön plana çıkartıyor. Bu bir nesne olabilir. Birazdan örneklerini göstereceğiz. Buradan yapmış olduğu resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar, kendi otomatikmen yaptığı şeylerde bazılarında kesmeler, kırpmalar farklı olabiliyor. Tam net olmayabiliyor. Örnek verelim. Ben burada mesela şuradaki kırmızılı kız çocuğunun ayağı yok gibi gözüküyor burada. Bunu bu şekilde değil de ben biraz daha değiştirmek istiyorsam arkadaşlar, hemen edit bölümüne giriyorum. Ve buradan bana diyor ki background, hazır olan backgroundlar var. Bakın arkadaşlar, ondan başlayalım. Resim mi yoksa renk mi diyor. Ben örnek veriyorum, şu şekilde bir şey yapabilirim. Bunu genelde grafik programlarında banner hazırlarken, slider hazırlarken çok kullanılıyor. Veya herhangi başka şeyleri bu şekilde, bakın, renklerle. Hayır, ben resimler üzerinden hareket etmek istiyorum diyorsanız, bakın gördüğünüz gibi otomatikman şu şekilde ya da başka şekillerde de yapabilirsiniz. Ben buradan başka bir zemin ayarlayayım. Örnek veriyorum. Bunu şu şekilde bırakabilirsiniz. Birçok seçenekleri var. Buradan deneme yanılmayla hangisi hoşunuza gidiyorsa bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kendinize ait. Devam ediyorum. Benim yapmak istediğim, ben burada herhangi bir zemin ya da bir şey kullanmak istemiyorum diyorsanız arkadaşlar, şuradan kendinize ait bir zemin kullanıp bunu da yapabilirsiniz. Hayır, herhangi bir şey yapmayalım diyorsanız şuradan ben erase diyorum. Bunu silebilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil. Buradan geri diye, şuradan bakın geri diyorum. Eski haline. Bir daha alalım. En son yaptığımız değişiklikleri. Evet. Şu haliyle. Evet. Benim bu haliyle. Bakın erase dediği, bu resim üzerindeki çocuklardan istediğim herhangi bir çocuk, örnek veriyorum. Şurayı bakın, bu çocuğu buradan şu şekilde götürebilirim. Silebilirim. Veya yanlış yaptıysak geri al diyebiliriz. Ya da ben restore bölümüne tıklayarak, yani resmin orijinalinde olan kısımları, şu an burada bakın, eğer mouse'un göstermiş olduğunuz imleciniz büyükse buradan küçülterek de yapabilirsiniz. Ben örnek veriyorum, şöyle bir şey yapacağım. Bunun altında orijinal resmimde yeşil zemin. Ben sadece şurada şu şekilde, bakın, mouse'un sol tuşuna basılı olarak şu şekilde bir bölüm oluşturuyorum. Benim yapmak istediğim sadece
Çocukların bastıkları yerler kalsın. Geri kalan zeminlerin hepsi arka fon olmasını istiyorum. Bunu biraz daha büyütüyorum şu şekilde. Bakın bu şekilde kendiniz ön planda olacak. Benim yapmak istediğim çalışma bu şekilde istiyorum diyelim. Bakın bu şekilde ne yapabilirim? Direkt download dediğim zaman otomatikman resmi ben şu an bakın indirdim. Bunu hemen açalım. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmış olduğum çalışmanın arka zemini yok. Bu arka zemini şeffaf olarak herhangi bir yere koyduğunuz zaman onun varsa bir zemini, zemin rengi neyse ona göre alır. Devam edelim. Ben bu kapatıyorum. Bununla eğer devam etmek isterseniz dediğim gibi kullanıcı şifrenize girdiğiniz zaman ücretsiz üyelikle bunu saklayabilirsiniz. Herhangi bir şey. Burada ücretsiz olarak bu resmi indirebileceğim bakın çözünürlüğünü söylüyor bana. Şu şekilde. Eğer bunu daha büyük yani kendi orijinal haliyle indirmek istiyorsanız Download HD diyorsunuz fakat buna sizden haliyle kredi götürüyor diyelim ücretli. Krediyi de parayla satın alıyorsunuz bu şekilde. Ben şu ana kadar hiç herhangi bir kredi almadan birçok işlerimde kullanabildim. Bunun çarpısına basarsanız buradan siler otomatikman. Çünkü işim yok. Başka fotoğraf yapalım arkadaşlar. Biraz daha böyle nedir? Örnek veriyorum bir ürün. Bir kıyafet satıyorsunuz. E-ticarete ürün yükleyeceksiniz. Bu resmi gördünüz. Normalde orijinal halinde. Fakat sadece resmi yükleyeceksiniz. Bunun devamında ikinci resim olarak daha farklı bir ortamda ya da bunun farklı farklı seçenekleriyle, renk seçenekleri yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatikman bana yaptı. Sadece yapmam gereken download diyorum. O kadar. Başka herhangi bir şeye gerek yok. Tekrar söylüyorum. Çözünürlük belli bir oranda çözünürlüğü resmin orijinaline göre bir orantı belirliyor kendisi. Burada baktığınız zaman megapiksel olarak çok düşük ama orijinal megapikseli 25 megapiksele kadar çözünürlüklü olduğu için daha kaliteli verebiliyor fotoğrafın orijinal haliyle. Devam edeyim. Başka bir örnek vereyim arkadaşlar. Bunları neden gösteriyorum? Çeşitli varyasyonları olduğu için. İlla zemin rengi dediğim gibi ürünlerde genelde tek renk çekerler ama gerek yok. Farklı zeminler de olabilir. Hiç problem değil. Bize otomatikmen ürünümüzü bakın biraz daha yüksek çözünürlükte bakın sadece arka zemini tamamen temizledi ve bana veriyor. Buradaki çözünürlüğü tekrardan indirebilirim. Bir tane daha göstermiş olalım. Şuradan hemen açalım. Bir ayakkabı. Diyelim buradaki bana ayakkabı lazım. Ben buradan otomatikmen temizledi. Bakın sadece ayakkabıyı bıraktı ve ben bunu kendim yine bilgisayarıma download edebilirim arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz kadar resimler üzerinde, istediğiniz kadar nesneler üzerinde, objeler üzerinde objeyi alıp zeminini otomatik bende bakın silebilir, temizleyebilir. Bunda Photoshop'ta yapanlar genelde daha çok saç ya da benzeri böyle çok ayrıntılı olanları yapmakta zorlanıyordu. Tabi bunu profesyonel yapanlar ama son kullanıcı dediğimiz yani grafik işlemleriyle uğraşmayan insanların da yapabilmesi için sağladığı bir şeydir. Remove BG'yi tavsiye edebilirim. Fiyatları noktasında bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada krediler var. Hangi kredi işte örnek veriyorum aylık olarak yıllık olarak ne kadar kredi temin edecekseniz buna göre değişiyor. Kullanıcı şifrenize girdiğiniz zaman arkadaşlar size normalde verdiği aylık 50 kredi diyor. Yani 50 tane işlem yapabiliyorsunuz yüksek çözünürlükte. Bunun isterseniz arkadaşlar normalin dışında kendiniz Photoshop tarzı bir uygulama kullanıyorsanız bunun kendine ait Photoshop şeklinde eklentileri var. Bunları da ne yapabilirsiniz? İndirip Photoshop üzerinde de kullanabilirsiniz. Bunların nasıl olduğunu zaten dokümanlarında da anlatmış oluyor işte. How to use deyip nasıl kullanacağını tek tek sizlere anlatıyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim size bahsedeceğim genel mantıklı işlemler bunlar. Bir de ek olarak yine aynı sitenin altyapısını kullanarak arkadaşlar size başka bir şey daha tavsiye edeceğim. Videoların arka zeminlerini şurada bakın vardır. Videolarında arka zeminlerini ne yapabilirsiniz? Kaldırabilirsiniz. Yeni bir şey. Buradan da onu da göstermiş olayım. Daha sonra başka videolarımızda bunu da detaylı anlatırız. Unscreen diye geçen bir bölümde bakın çok basit bir şey de gösteriyor videosunda da. Burayı da kullanabilirsiniz. Özellikle
green dediğim yani yeşil perde ya da yeşil ekranla çekilen görüntüleri başka yere ne yapabilirsiniz? Kendiniz empoze edebilirsiniz, aktarabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da aynı şekilde profesyonel yapmak isterseniz satın alabilirsiniz ya da bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Zekademi YouTube kanalımızı dediğim gibi beğenmeyi unutmayalım diyelim sizlere. O şekilde görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bir başka dersimizde görüşmek üzere, videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.